Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasayla hazırlayabileceğiniz az maliyetli, pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir tarif vereceğim. Tarifimiz için öncelikle yarı boylarda 3 adet pırasa alıp pırasaları uzunluğuna olacak şekilde keselim. Kestikten sonra çok fazla dişe gelmemesi için ince ince doğrayalım. Doğradığımız pırasaları genişçe bir kabın içerisine alıp geçelim diğer malzemeleri hazırlamaya. Öncelikle 2 adet orta boy havucu rendenin büyük gözünden geçirelim. Ve havuçları da pırasaların üzerine ilave edelim. İsteğe bağlı üzerine bir tutam kadar da ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Ve sebzeleri bir araya getirdik. Şimdi geçelim diğer malzemelerimizi eklemeye. Öncelikle 2 dolu yemek kaşığı kadar mısır unu, 2 dolu yemek kaşığı un ve baharat olarak damak zevkimize göre tuz, pul biber ve karabiber ekleyelim. Eğer yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Son olarak da karışıma 2 adet yumurta ilave edip kaşıkla güzelce karıştıralım. Ve malzemeler birbirine güzelce karıştıktan sonra şimdi artık pişirebiliriz. Bunun için uygun bir yanmaz yapışmaz tavayı ocağa alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yağ ısındıktan sonra karışımı içerisine ilave edip üzerini kaşıkla düzleştirelim. Karışımı tavaya yayarken özellikle üzerinden bastıralım ki daha sonrasında yani çevirme aşamasında zorluk yaşamayalım. Şöyle artık hazır oldu. Şimdi tavanın kapağını kapatalım ve kısık ateşte altının kızarmasını bekleyelim. Ortalama bir 5 dakika kadar piştikten sonra tavanın kapağını açıp kontrol edelim. Dilerseniz spatula ile kenarını kaldırıp da kontrol edebilirsiniz. Ben sadece tavayı ileri geri hareket ettirerek kontrol ettim. Şimdi ters çevirmek için öncelikle bir servis tabağı alalım. Servis tabağının içerisini ise yağlayalım ki karışım tabağın içerisine yapışmasın. Yani kolaylıkla çevirebilelim. Ve yemeğimizi ters yüz yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Eğer gerekirse bu aşamada üzerine birazcık daha sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Şimdi tekrardan tavanın kapağını kapatalım ve diğer tarafının da kızarmasını bekleyelim. Her iki tarafı kızardıktan sonra yemeğimizi artık servis tabağına alabiliriz. İster soğuk isterse sıcak tüketebileceğiniz çok farklı ve çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.